Xiaomi 13 serisiyle atağa kalktı diyebilirim. Yine beni heyecanlandıran ve bir o kadar da şaşırtan bir telefonla birlikteyiz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda Xiaomi'nin her yönüyle en iyi telefonunu, yani Xiaomi 13 Pro'nun ön incelemesini yapacağız. Hiç uzatmadan net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Tabii ki fiyatlardan da bahsedeceğiz. Ülkemize ne zaman gelir onun hakkında da konuşacağız. Xiaomi 13 Pro'nun detaylı incelemesi de ülkemize geldiğinde kanalda yayında olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak kutu içeriğiyle başlarsak bizlere şeffaf bir kılıf ve 120 Watt şarj adaptörü kablosu da çıkıyor. Xiaomi 13 Pro'ya dışarıdan baktığımız zaman kallavi bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Kamera paketi olsun, kasa yapısı olsun, ben bir amiral gemisiyim diye bağırıyor. Özellikle de beyaz rengin aynen Xiaomi 13'te olduğu gibi çok şık ve sade bir görünüm kattığını da belirtmem gerekiyor. Burada kamera modülü Xiaomi 13'e nazaran ciddi bir çıkıntı da yapıyor. 8.3 mm kalınlık ve 229 gramlık ağırlığıyla elde tutarken veya telefonu cebinize koyduğunuzda net bir şekilde ben buradayım diyor. Gerçekten ağırlığın biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Malzeme kalitesi konusunda da üst seviye bir telefonla beraberiz. Arka kapak cam, çerçevelerde alüminyum bir yapıyı görüyoruz. Xiaomi 13 oranla da daha yumuşak bir tasarım anlayışına sahip. Ön taraftan baktığımızda da kavisli bir ekran bizleri karşılıyor. Çok kaliteli ve çok büyük bir ekranla beraberiz. 6.67 inç LTPO OLED panel, 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus ve 10 bit renk derinliğiyle beraber bu ekran gerçekten tepkisellik anlamında da görsel deneyim açısından da muazzam bir seviyede diyebilirim. Oldukça gerçeğe yakın canlı renkler sunabiliyor. Burada adaptif bir yenilemenin sunulması da pil tasarrufu anlamında bize ciddi bir avantaj sağlayacaktır. 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen tazeleme oranında akıcılığa önemli bir katkı sağlarken QHD Plus çözünürlükte ekran deneyimini bir kademe daha üste çıkartıyor. Ekran yönünde Xiaomi 13 Pro tam anlamıyla kusursuz. Şimdi donanıma gelirsek, özellikle son 3 yıl içerisinde Android tarafında görmüş olduğum hem verimlilik hem performans hem de ısınma anlamında tartışmasız şekilde en başarılı işlemciyi, yani Snapdragon 8 Gen 2'yi görebiliyoruz. 4 nanometre mimarisi ve işlemcinin tasarımı bu kez fazlasıyla başarılı. 12 GB RAM'de MIUI 14'ün getirmiş olduğu avantajlarla oyunlarda olsun, günlük kullanımda olsun kesinlikle yeterli ve bu donanımıyla baktığım zaman da çok uzun ömürlü bir telefonla karşı karşıyayız. CPU tarafında A16 Bionic, yani iPhone 14 Pro'nun işlemcisi Xiaomi 13'ün halen önünde. Ancak GPU olarak, yani grafik işlemcisi konusunda Xiaomi 13 Pro iPhone 14 Pro'yu da geçmeyi başardı. Depolama biçimi tarafında Xiaomi bu kez farklı bir strateji uygulamış. En güncel teknoloji olan UFS 4.0 sadece 256 GB ve üstünde bulunuyor. Yani 128 GB baz versiyonu aldığınızda UFS 3.1 teknolojisiyle geliyor. İki nesil arasında çok büyük bir farklılık yok ama UFS 4.0'da artık uygulama açılış hızları ve yükleme süreleri gerçekten muazzam bir seviyeye ulaşıyor. Uzun vadede kasma donma problemi olmaması açısından da UFS 4.0'ın bir avantajı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi donanımdan kameraya geçtiğimizde arka tarafta yine üçlü kamera sistemine yer verilmiş. Fakat burada 3 kameramızın da 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğunu söyleyeyim. Ana kamera f1.9, telefoto kamera f2.0 ve ultra geniş açıda f2.2 diyaframa sahip. Hem telefoto hem de ana kameramızda OIS desteği de var ve 1 inçlik çok kaliteli bir sensör ana kamerada kullanılmışken fotoğraf çekim kalitesi yönünde iPhone 14 Pro ile de baş edebilecek seviyede. Fotoğrafların detaylarına indiğimizde de kayıp iyice azalıyor. Ön tarafta da 32 megapiksellik klasik bir Xiaomi sensörü kullanılmış. Video konusunda da arka kamerayla 4K 60 FPS, titreşimlerin çok az hissedildiği kompakt bir kamera deneyimi alabilirken ön kamerayla yalnızca Full HD videolar çekebileceğiz. Video performansı yürürken hareketli çekimler yaptığımız zaman da üzmeyecek düzeyde. Videolarda da fotoğraf kalitesinde de Xiaomi 13'ün bir adım önünde olduğunu düşünüyorum. Özellikle ana kamerası beni fazlasıyla tatmin etti. Batarya kısmında da 4820 mAh batarya, 120 Watt hızlı şarj ve 50 Watt'ta kablosuz hızlı şarj desteğimizin olduğunu söyleyeyim. Ortalamada 20 dakikanın altında bu bataryayı sıfırdan 100'e doldurabiliyoruz. İşlemci verimli, hızlı şarj teknolojisi de üst seviyede. Ek olarak 13 Pro'da kullanılan soğutma sistemi de çok başarılı olduğundan batarya anlamında her türlü senaryoda bir günü fazlasıyla çıkaracaktır. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğiyle de ses kalitesi yönünde bizi kesinlikle üzmeyecektir.
olacaktır. En son platform olan Wi-Fi 6'ya NFC desteklerini görebilirken tabii ki 5G desteği de cihazımızda var. Android 13 ve MIUI 14 ile de Xiaomi 13 Pro çok akıcı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Animasyonlar, geçiş efektleri de MIUI 14 ile daha hızlı ve pürüzsüz bir hale gelmiş ve Xiaomi 13'te olduğu gibi IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Bunların haricinde yüz tanıma ve parmak izi okuyucu da cihazımızda var. Dostlar, genel anlamıyla Xiaomi 13 Pro'nun en önemli noktalarından bahsettik. Şimdi hemen fiyatlara geçelim. En düşük versiyonuyla yani 8 GB RAM, 128 GB'lık Xiaomi 13 Pro 700 Euro gibi Avrupa ve global pazarda çok iyi bir fiyata sahipken ülkemizde 27.000 TL'ye garantili bir şekilde alabileceğiz. Bu fiyatı duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü yurt dışı fiyatıyla çok avantajlı bir konumda olduğunu düşünüyorum. Ortalama 13.000 TL bandında yurt dışı bir şekilde Xiaomi 13 Pro'yu alabileceğiz. Bu fiyatıyla gerçekten kaçırılmayacak bir cihaz. Hızlıca değerlendirdiğim zaman da tasarım anlamında açıkçası çok da beğendiğim bir cihaz olmadı. Ben Xiaomi 13'ün tasarımını Xiaomi 13 Pro'dan daha başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Tasarımı bir kenara bıraktığımızda ekran yönünde kamera performansı, özellikle işlemci ve batarya dengesiyle muazzam bir seviyede diyebilirim. Şu anda tüm telefon piyasasına baktığımızda bu fiyat bandında bu kadar dengeli bir pakete sahip ve tamamen üst seviye bileşenlerle donatılmış başka bir telefonda yok. Xiaomi 13'te olduğu gibi 13 Pro'da kendi fiyatında rakipsiz bir telefon olmuş. 13 Pro'nun eksi diyebileceğim tek noktası ön kamera performansı. Özellikle videolarda daha iyi bir performans bekliyordum ama arka kameralar fazlasıyla başarılı olduğundan bence bu durum çok da büyük bir eksi sayılmaz. Xiaomi 13 ile de hızlıca bir kıyaslarsak kamera haricinde büyük farklar yok. Daha uygun fiyata aynı performansı ve genel anlamda da hemen hemen benzer bir deneyimi Xiaomi 13 ile de alabiliyoruz ve çok daha kompakt bir cihaz. 13 ile 13 Pro arasında 150 Euro'luk bir fark söz konusu ve bu fiyat farkına değer mi derseniz bence kesinlikle değecektir. Fakat öncelikleriniz arasında en üst düzey kamera performansı, daha büyük batarya gibi beklentileriniz varsa 1 inçlik ana kamera sensörüyle Xiaomi 13 Pro'yu alabilirsiniz. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle ve OLED ekranıyla Xiaomi 13 Pro sizi uzun yıllar idare edebilecek çok uzun ömürlü bir telefonla karşı karşıyayız. Son olarak da 10 üzerinden değerlendirirsem fiyatına oranla 9.5'u rahatlıkla verebilirim. Sizce bundan sonra incelemelerde değerlendirme puanı da verelim mi? Onu da yorumlarda yazabilirsiniz. 13 Pro ile ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum. Sizce alınır mı? Benimle paylaşmayı unutmayın. Bana destek vermek, gelecek videolardan haberdar olmak için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki video kadar hoşça kal.